evinin oğlu. Böyle imkansız bir aşktan böyle güzel bir adamın çıkması da kaçınılmazdır. Boynundan Hazreti Ali kolyesini, yatak odasından da Hazreti İsa portresini eksik etmez ömrü boyunca. Bir gün Doğu'da askerdeyken dağların ardında güneşin batışını izleyip sevdiklerinin İstanbul'un özlemini çeker Cem Baba. Tam o sırada bir ses gelir uzaklardan. Bağlama sesidir bu. O ses içindeki özleme sesleniyordur adeta. İşte o gün anlar. Ne Elvis Presley, ne Beatles'ın mağaraları, ne caz, ne de blues. Hiçbiri memleket hasretiyle yanan gönlüne o çocuğun sazı kadar dokunamayacaktır. Kararını verir. İstanbul'a döndüğünde şarkıları artık Türkçe söyleyecek, derdini türkülerle anlatacaktır. O saz sesi sayesinde Anadolu Rock diye adlandırılan müzik akımının öncüsü olur Cem Karaca. Sevdası gibi davası da ayrı güzeldi bu adamın. Şarkıları Anadolu kokardı. Köşkler, uşak, şoför, kolej gibi imkanların olduğu hayattan gelen bu adam halkın, ezilenlerin, işçi kesimin yanında oldu hep. Aldı türküleri, bambaşka bir forma soktu. Veysel'in aşkını kendi fırtınasıyla harmanladı. Dizelerdeki ezilen sınıfı nakış gibi işledi kalbimize. Sahneye bile yağlı işçi tulumuyla çıktı. Söylediği 1 Mayıs şarkılarıyla komünizm propagandası yaptığı için arananlar arasındaydı. 1 Mayıs, işçi emekçinin bayramı, devrimin şanlı yolunda ilerleyen halkın bayramı. Bunun üzerine ülkesine geri dönemedi. Mallarına el konulan sanatçı 200 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve 1983'te vatandaşlıktan çıkarıldı. Yasaklıydı şarkıları bu adamın. İnsanlar evde plaklarını hiç istemese de kırmak zorunda kaldı. Bu durum onu derinden öyle yaraladı ki intihara bile kalkıştı. Türkiye dışında her yer ona göre birer açık hava hapishanesiydi artık. Memlekete en yakın olabilecek Yunanistan'ın Kos Adası'na giderdi. Rakısını koyar, Türkiye'ye bakarak ağlar. Adresi de kaya gibi sertti bu adamın. İnsanların derdini kendi derdi gibi bildi. Onlar için şarkılar yazdı. Almanya'ya göçen Türk işçilerin sorunlarına değindi mesela. Solange es viel Arbeit gab, gab man die Drecksarbeit uns ab. Doch dann als die große Krise kam, sagte man, wir sind schuld daran. O bir ceviz ağacıydı Gülhane Parkı'nda ve biz onun meyveleriydik. Bizler her geçen gün daha fazla aradık Gülhane Parkı'nda o ceviz. Ayrıca bu şarkıyı yeni vefat etmiş olan annesine ithafen yazmıştır. Aslında anne en sevgili varlık değil midir insan için? Yüreğim kulda, yağmurlar ekerim, gökyüzüne. Aydınların kendisini eleştirmesi üzerine Yarım Porsiyon Aydınlık adlı şarkısını yazar. Yasaklı dönemlerde bile hiç korkmadan dalga geçebilmiştir bu sözde aydınlarla. Büyük bir aşkın ardından bir ayrılık, bir ihanet üzerine dinlenebilecek en güzel şarkıyı bırakmıştır bizlere. Bir insana herkes gibisin denir mi? Nazım'la Cem Baba öyle güzel demiş ki. Kalbimde kalbine yok bile kinin. Bence artık sen de herkes gibisin. Önce Barış abi, ardından sen gittin. Bizi kimlere emanet ettiğini söylemeden. Ve evet, öksüz kaldık gidişinizle. Kendini bir an bile yalnız hissettiysen pişman ol. Doğmamış binlerce çocuğun yüreği seninleydi çünkü. Bedenin yitip gitmiş buradan ne olur usta. Sesin burada. O sesine yansıttığın ruhun da burada. Daha senelerce sürüp gidecek bu haksız düzene çığlığın da burada. Hayatta hiçbir ses dokunmadı seninki kadar. Hiçbir söz o biçim söylenmedi sen gittiğinden beri. Hayatta hiçbir şeyim az olmadı senin kadar. Hiçbir şey Usta be, istemedim. özlüyoruz sizi. Merhaba, ben Yunus Arıkan. Cem Karaca, Anadolu rock akımının en önemli efsanelerinin başında yer alır. Türkiye'de onun duygu ve deriniş yüklü şarkılarıyla büyüyen, ben ve benim gibi milyonlarcası için ise Cem Karaca'nın apayrı bir anlamı ve değeri vardır. 2009 yılından bu yana yaşadığım Almanya'da da Cem Karaca'nın o etkileyici sesi, sözü ve müziği ile 1980'li yılların başından itibaren Türk ve Alman toplumlarının birbirlerini daha iyi tanıyıp yakınlaşması süreçlerine çok özgün katkılar sağladığını gözlemledim. Günümüz toplumlarında hem kültürler hem de kuşaklar arasında çeşitlilik, hoşgörü, dayanışma ve kardeşlik köprülerine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Ölümünün 15. yılında Cem Karaca'nın bu değerli mirasının bugüne ve yarına taşınmasının
anlamlı ve gerekli olduğuna inandım. Bonn'un en renkli ve üretken gruplarının başında yer alan Kültür Klüngel Orkestrası ve yeni nesil DJ arkadaşlarımın böylesi bir çabaya katkı sağlamalarından büyük mutluluk duyuyorum. Bu girişim için bana yürekten destek olan ve yol gösteren sevgili Darius ve Fehiman abiye, katkıları için de Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Müzik Meclisi'ne en içten teşekkürlerimi sunuyorum.